Sizi en baştan uyarayım. Bu köfteyi sizin yaptığınıza inanmayacaklar. Bugüne kadar yaptığınız en iyi köfteyi yapıyor olabilirsiniz. Ama bunun için yapmanız gereken en önemli şey... Kasaba gidiyorsunuz. En seksi ses tonunuzla 350 gram dana döş, 150 gram kuzu döş ver diyorsunuz. Kasaba gidip en seksi ses tonunu kullananlar, bazıları tedirgin oluyor. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz. Orta boy bir soğan, rendenin en kalın bölümüyle rendeliyoruz. İş yerlerinin sırrını vermek istemedikleri köfte tarifini yapıyoruz. Şu dibini rendelemeyin, elinizi kesmeyin. Hem suyuna hem posasına ihtiyacımız var bu tarifte. Yarım kilo köfte için 2 sarımsak. Bayat ekmek dilimleri. Köşelerini kullanmıyoruz. 1 2 3,5 dilim bayat ekmek parçaları. Soğan da nasıl acıymış biliyor musunuz? Böyle bir şey olmaz. İnanılmaz acı. Bakın şimdi. Hemen şu yaptığımız lapa iç harcı hemen böyle alıyoruz. Lezzet ufak detaylarda saklı. Direkt içine atıp langur lungur karıştırmıyorum. Dikkat edin. Herkes yemek yapabilir ama siz yaptığınız zaman mutfakta şef mi var diyecekler. Lapa, ekmek içi, soğan, sarımsakla kıymayı birbirine alıştırıyorum. Şöyle biraz yedirdikten sonra köftemiz, kıymamız lezzetlensin diye hemen bakın çok fazla değil. Soda 1 2 yemek kaşığı, daha fazla değil. Çok sulandırırsanız artık baharatlarına geçebiliriz. 1 çay kaşığı yeni bahar. Yarım çay kaşığı karabiber. 1,5 çay kaşığı kimyon. 2 çay kaşığı tuz. Fakat tuz tamamen herkesin damak tadına göre. Tuzla kesinlikle aranıza girmem. 1 tuzla aranıza girmem. 2 karı koca arasına girmem. Ve kekik. Şu 2,5 çay kaşığı kekik ama kırarak alttan alta lezzet vermeli. En önemli ama en önemli silahımız yoğurmak. Şu lapa iç parçaları görüyor musunuz? Baharatları görüyor musunuz? Bunlar tamamen içinde yok olana kadar yoğuracağız. Yaklaşık 7-8 dakikadır yoğuruyorum. O lavuğu düşünüyorsunuz. En sinir olduğunuz lavuğu yerden yere vuruyorsunuz. Artık yerden yere vura vura yıllardır herkes bir kademe üste çıkmaya hak kazandı. Artık ağzınıza gelen en her küfürü de edebilirsiniz. Bu eğitimleri yıllardır alanlar bana Instagram'dan ulaşıp geçerlilik sertifikasını isteyip alabilir. Adresine yollayacağım. Şimdi köftenin bütün havasını aldıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ve köfte kendine gelmesi için dolaba kaldırıyoruz. Sizden sadece 2 saat bekletmenizi istiyorum. Zamanı olmayan yarım saat bekletebilir. Ama 2 saat bekletirseniz yeterli olacaktır. Köftemizin en son durumu hep beraber bakalım. Bu gayet iyi durumda. Hemen şurada köşede sırasını beklesin. Bu arada hemen bir buzdolabı poşeti. Buzdolabı poşeti iş görür. Hiç strese girmeyin. Yuvarla tam ortaya bırak. Daha sonra üstünü kapat. İsterseniz şöyle elinizle. Elimle yiyin elimle. İsterseniz kullanacağınız kap ile. Bakın şöyle bastırarak kabın şeklini aldırıyorum. Görüyor musunuz? Kendini belli etti. Hemen bıçak yardımıyla hemen kıymanın fazlasını alıyorum. Tereyağı. Hemen kabı her yerini hem lezzet vermesi için bakın tamamen her yerini yağlıyorum, görüyor musunuz? Daha sonra hemen yaptığımız kıymayı bakın aynen böyle, görüyor musunuz? Rendenin yine en kalın tarafıyla kaşar peyniri. Burada kaşar peynirine hiç acımayın. Bu kadar yeterli.
Bir mantar. Hemen soyarak. Biz böyle bir şey daha önce yemedik diyeceksiniz. Tamamen kabuklarını soyduktan sonra hemen dana salam. Tekrar kaşar peyniri. Ve en önemli, tarifin en önemli yeri kalan şu kaşarlar, salam. Bakın burası en önemli yeri. Dikkat edin. Burayı kaçırmayın sakın. Açın ağzınızı. Her zaman keyfimize bakacağız. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Keyfimize bakacağız. Sizden istediğim şu yanları muhakkak kapatın. Tamam mı? Yanlar kapansın. Kaşığın tersiyle yanları kilitliyorum. Dikkat edin. Yanları kilitliyorum. Beyazı buraya. Hem beyazını hem sarısını kullanacağız ama farklı farklı yerlerde. Sarısı buraya. Lezzet ufak detaylarda saklı. Mutlaka üstünü yumurtanın beyazıyla. Böylece kesinlikle açılma olmayacak. Önceden ısıtılmış fırında 200 derece yarım saat. Yarım saat sonra fırından çıkartıyoruz. Görüyor musunuz? Hiçbir açılma yok. Sürdüğümüz yumurtanın beyazı bizi rahatlattı. Kafasını al. Hemen ikiye kes. Esasında hamuru kendim açacaktım ama sonradan hiç gerek olmadığına karar verdim. Herkes yapabilsin diye daha kolay bir yöntem yapacağız. Bakın burası Yeni Mahalle tren istasyonu. Bizim buralar burası. Merak edenler var nerede oturuyorsun falan diye. Hemen aşağı doğru gidersek yılların fırını var. Çocukluğumuzun geçtiği yerler. Gerçi şimdi burada her yer inşaat. Kafamda büyük montumun şapkası, kapşonu var. Gözükmemek için. Yoksa adım başı birine rastlarız. Selam vermekten işimizi göremeyiz. Selam abi, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. İyi misin? Ne zamandır görmüyordum ya. İyi gözüküyorsun. Görüşürüz. Yıllar ne kadar acımasız, iyi gözüküyorsun. Ne zamandır görmüyorum, çok iyi durumdasın dedik abi ama yürüyen cenaze. Bizim eski manav Mehmet abi. Yıllar çok acımasız davranmış. Kolay gelsin. Hamurun var mı, ekmek hamuru? Var. Bir tane verir misin? Ya çavdar mı? Evet. Hamur ne kadar oldu? 10 lira. Sizler de benim gibi eviniz en yakın fırından ekmek hamuru alıp tarifleri yapabilirsiniz. Bakın hamuru hatırlıyor musunuz? Hiç uğraşmanıza gerek yok. Şunu hemen alalım, bak burada sıcaktan değiyor, görüyor musunuz? Yani kendim açacaktım ama sonra fark ettim ki hiç gerek yok. Hem zaman kaybı hem de bu daha lezzetli. Bir de üstün üstlük hem de şöyle artık pizza gibi elimizle açıyoruz. Hiç oklavaya da gerek yok. Elinizi hafif unlayın. Şöyle pizza açar gibi elinizle açın. Aynen böyle. Daha sonra sıcak, yalnız dikkat edin. Hemen kapat. Yumurta sarısı. İsteyen yumurta sarısı, isteyen yağ sürebilir. Daha iyi kızarması için. Burayı 5 yıldızlı restoranda çevireceğim demiştim. Dükkan açın, evinize geçindirin. Bu kadar kolay mı kolay? Bu kadar kolay. Çörek otu. İsteyen şöyle şuraların fazlasını alabilir. İsteyen fazlasını alabilir. Tamamen size kalmış. Şöyle. Dikkat edin, açılmasın. Dikkatli. Oo, inanılmaz sıcak. Bu tekrar fırına. Nasıl gözüküyor? 200 derece 15 dakika üstü kızarana kadar. Eğer tarifi doğru yaptıysanız bıçakla ekmeği kesmenize gerek kalmaz. Elinizle çıkartabilirsiniz. Ve ekmeğin muhakkak yenilebilir olması lazım. Katır kutur sert olmamalı. Hemen bunun içine biraz tereyağı,
daha da lezzetlensin. Kapağını kapat, sıcağında erisin. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Hiç dayanamayacağım. Hemen şöyle bir tadına bakalım. Uf, açın ağzınızı. Açın ağzınızı. Şunun bir tadına bakın. Bunu hak ettik. Pişmedi diyenler olabilir. Belki renginden dolayı. Görüyor musunuz nasıl pişmiş? Sulu sulu. En ufak bir çiğlik yok. Açın ağzınızı. Şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Esas bunu nasıl yiyeceksiniz? Ekmeği koparırsın. Yalnız ekmek inanılmaz lezzetli. Suyuna batırırsın. Büyük bir parça ama çok büyük bir parça kaşarlı köfteden alırsın. İçine biber takviyesi yaparsın. Diğer ekmeğin parçasını suyuna banarsın. Üstünü kapatırsın. İyice bir şekil alırsın. Açın ağzınızı. Bir de şunun şöyle bir tadına bakın bakalım. Bazı arkadaşlara kaşar peyniri, salam falan biraz pahalı gelmiş olabilir ama çok az kullandık malzemeleri. Bedavadan biraz pahalıya mal oldu. Daha fazla uzatıp canınızı çektirmek istemiyorum. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin. Jahren gibi bazı sosyal medya ünlüleri bile kanalın farkına varmış. Polonya'dan bir abimizin oğlu ona gönderiyor. O da bana gönderiyor izledin mi diye. İstihbarat çevremiz çok geniş. Ona göre herkes aynen kalsın. Hepimize en sağlık. Tekrardan herkese selamlar.